Merhabalar arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Sesten de anlaşıldığı gibi çıtır çıtır tel tel ayrılan kete tarifi videosu hazırladım. Ramazan için hazırlamış olduğum bu güzel kete tarifinin buyurun lafı hiç uzatmadan yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ketemizin içi için unu kavurmakla başlıyoruz. 1 çay bardağı sıvı yağımı tavaya alıyorum. Sizler dilerseniz sadece tereyağla da yapabilirsiniz. Ben birazcık fazla ağır olduğu için tereyağı sıvı yağ karışık kullanıyorum. 150 gram tereyağımı da alıyorum tavaya. Tuzumu tereyağı eridikten sonra ekliyorum. Tuzun biraz karışmasını sağladıktan sonra üzerine unu ekliyorum. Toplamda 4 su bardağı kadar un kullanacağım. Sizler tabii ki malzemenize göre un miktarını azaltıp çoğaltabilirsiniz. Unumu da güzelce kavuruyorum. Ocağımın altını biraz kıstım ki unum hemen kavrulup da kötü bir koku oluşmaması için. Yavaş yavaş karıştırarak helva kokusu kıvamına gelene kadar kavuruyorum. Biz ketenin içinde kum gibi bir lezzet sevdiğimiz için çok fazla sıvı yapmıyorum. Sizler dilerseniz daha fazla yağ ekleyerek tahin kıvamında da yapabilirsiniz içinize. Çok fazla un helvası gibi kokmasın. Hafif o un kavurma kokusunu da alalım. 15-20 dakika kadar kavurdum. Kenara alacağım. Soğumaya bırakacağım. Güzelce karıştırıyorum. Çok fazla topaklanmaması için. Dilerseniz ceviz içi de ekleyebilirsiniz. Biz pek ceviz tercih etmediğimiz için sade olarak yapıyoruz. Ocağımın altını kapatıyorum. Kenara soğumaya alıyorum. Ben de bu arada kete hamurumun yapımına başlıyorum. 2 su bardağı ılık su ekliyorum. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milimlik klasik su bardağı. Bu kete hamuruyla yaklaşık 12 adet kete yapacağız. Öyle çok fazla ufak olmayacak ketelerimiz. Sizler de bu malzemeye göre artırabilir, azaltabilirsiniz. 1 su bardağı ılık su, 2 tatlı kaşığı toz şeker, 1 pakette kuru instant mayamı ekliyorum. Dilerseniz yaş maya olarak da kullanabilirsiniz, yarım paket olarak. 2 tatlı kaşığı tuz ekledim. Tuz kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Tatlı kaşığımı dolu dolu eklemedim. 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Malzemelerimi karıştırıp unumu da yavaş yavaş ekliyorum. Unumu da yavaş yavaş ekliyorum. Unumuzu bir anda eklemeyelim. Yavaş yavaş ekleyerek kıvamlı, ele yapışan bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edelim. Kete hamurumuzda çok sert olmamasına dikkat etmeliyiz. Aksi halde ketelerimiz sert olur. Toplamda 8,5 su bardağı kadar un kullandım. Kullandığım su bardağı ölçüsü yine aynı 200 milimlik klasik su bardağı. Bakın bu kıvamda olana kadar ele yapışacak, yumuşak, esnek bir hamur elde edene kadar yavaş yavaş un eklerim. Sizin un markanıza göre, malzemelere göre değişiklik gösterebilir. Hamurum ele yapışıyor diye un eklemiyorum. Onun yerine hamura eklemiş olduğum sıvı yağ bardağın dibine biriken yağ ekliyorum. Hemen kendini toparlıyor. Gördüğünüz gibi hamur çok güzel kıvam alıyor. Poğaçada da her hamurda da ele yapışıyor diye gereksiz un eklemesi yapmayın arkadaşlar. Bu çok önemli. Güzel bir hamur elde etmek için. Bakın sıvı yağ ekledikten sonra hamurum çok güzel toparladı. Bu yumuşaklıkta olacak. Top gibi kalıbı bozulmayan bir hamur olmayacak. Elinize dağıttığınız zaman yayılan güzel bir hamur kıvamı olsun. Kapağını kapatıyorum. Yaklaşık 50 dakika kadar mayalanmaya bırakıyorum hamurumu. 50 dakika dinlendirmiş olduğum hamurumun ilk maya kokusu çıkması için yoğurma kasemle biraz yoğuruyorum ve sonrasında tezgahımı alıp toparlıyorum. Hamurumun da sizlere hemen kıvamını göstermek istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel hamurda baloncuklar oluşmuş. Hamurda baloncuklar oluştuysa bu da hamurunuzun çok güzel kıvamlı olduğunu gösterir. Hamur kesme aparatımla 6 bezeye böleceğim. Ben birazcık bezelerimi büyük tutacağım. Yufkaları büyük açacağım. Eğer sizler çok fazla büyük yufka açamıyorsanız bezeleri ufaltabilirsiniz. Bezeleri elimle toparlıyorum ve sonrasında tezgahımın üzerinde güzelce yuvarlıyorum pürüzsüz bir kıvam olması için. 6 bezemi yuvarladıktan sonra unlanmış servis tabağıma alıyorum. 5-10 dakika dinlendirmem yeterli olacak. Mayalı hamur olduğu için açması da kolay oluyor. Sadece 5 dakika kadar bir dinlendireceğim ve sonrasında hemen açma işlemine geçiyorum. İlk başta bolca unlayacağız. Hamuru açarken başta bol un yerse sonrasında çok fazla unlamanıza gerek kalmaz ve oklavayla açarken sizi de zorlamaz. Hamurumuz da büyük olduğu için ilk başta ben bolca unladım. Sonrasında da açarken yine serpme olacak şekilde az az ekleme yaparız, un eklemesi. İlk başta oklavayla açabildiğim kadar açıyorum ve sonrasında oklavama sararak büyütebildiğim kadar büyüteceğim. Tabii ki hamurum büyük olduğu için ilk başta ufak oklava, sonrasında büyük oklavaya geçiş yapacağım. Ne kadar güzel ince ve büyük açarsak hamurumuzu, ketelerimiz de o kadar güzel çıtır ve kat kat olmuş olur. Buna dikkat edelim.
Çok kalın açmamaya özen gösterelim. Yufkamı hızlı şekilde ilk başta ufak, sonrasında büyük oklavayla büyütebildiğim kadar büyüttüm. Gördüğünüz gibi yeterli, istediğim inceliğe geldi. Hepsini açacağım ilk başta. Kenarda masaya alacağım. Aralarını çok az unlayarak üst üste 6 yufkamı da açıp hazırlayacağım. Sonrasında yağlayıp şekilleme işlemi yapacağım. Sizler de bu yöntemle yaparsanız daha kolaylıkla işinizi halletmiş olursunuz. Kenarda yufkalarımızı bekletirken aralarını çok az serpme olacak şekilde unlayalım ki birbirlerine yapışmaması için. Ben bütün yufkalarımı açtım arkadaşlar. Hemen yağlı karışımı güzelce karıştıracağım. 200 gram kadar tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Kete biraz yağ sever. Ne kadar güzel yağını eklerseniz o kadar güzel çıtır ve tel tel ayrılmış olur keteleriniz. Yağlı karışımımı güzelce karıştırıyorum. Bu arada tereyağımız mutlaka ılık olmasına özen gösterelim. Eğer bekleme aşamalarında donma olursa tereyağımızı kısık ateşte ılık hale getirmeyi de ihmal etmeyelim. Yağlı karışımımı yufkanın üzerine bol olacak şekilde her yerine gezdireceğim ve sonrasında fırça yardımıyla her yerinin dağılımını sağlayacağım. Bu arada ben bu kete hamurumu daha önce yapmıştım. Ufak kare olarak yapmıştım. Yine aynı hamurla sadece şekli farklı olarak yapacağım. Yine bu şekli de yapmıştım daha önce kanalımda. Bu sefer sadece hamurunu o ilk yapmış olduğum kete hamuruyla yaptım. Sizler de gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Kesinlikle çok harika kete tarifi oluyor arkadaşlar. Her yerini bol olacak şekilde yağlı karışımımı gezdirdim. Hiçbir yerinde kuru alan kalmasın. Her yerini yağını güzelce işlemesi lazım. Kenarlarından da yine ben çekiştiriyorum ki yufkamızı ne kadar güzel büyütüp inceltirsek o kadar güzel keteler yapmış olursunuz. Çok fazla büyük ince yufka açamıyorsanız belirli bir yere kadar açın. Ilık yağ zaten dökünce yufka hemen gevşer. Elinizde benim gibi çekiştirerek büyütebilirsiniz. Yağ ekledikten sonra da kenarlarından biraz çekiştirerek yufkamı büyüttüm. İlk kenarını içe doğru katlıyoruz. Diğer kenarında üste gelecek. Bu şekilde katlıyoruz. Elimizde hafif bastırıyoruz. Her yerin düzgün olmasını sağlayalım. Ve sonrasında bu katını da güzelce yağlıyoruz. Her katını bol olacak şekilde yağlamaya özen gösterelim. Kete iç hamurumu da baştan aşağıya ilk önce güzelce döküyorum ve sonrasında her yerinin dağılımını sağlıyorum. Kete içimizin de 6 yufkaya eşit olacak şekilde dağılımını sağlayalım ve sonrasında uç kısmından kıvırarak bu şekli veriyorum. Diğer yufkalarımı da aynı işlemi yaparak devam ettim. Sizlere de çok fazla sıkmamak adına çok detaylı göstermedim. Bütün yufkalarımı hazırladım, tepsime yerleştirdim. Üzerine buzdolabı poşeti kapatacağım. Yağları donana kadar yaklaşık 15-20 dakika kadar dinlendirmeye alacağım. Yazın bu işlem belki uzun sürebilir ama kışın daha kısa sürede yağ donuyor. Yağın da daha kolay donması için birazcık soğuk ortamda bekletebilirsiniz. İlk şekillemiş olduğum hamurdan başlayacağım. İlk şekillediğiniz hamurun tabii ki yağı daha kolay donmuş olacaktır. O sebeple ilk şekillediğiniz hamurdan başlayabilirsiniz. Ortadan kesiyorum. Hemen gördüğünüz gibi kenar uç kısmını biraz içe doğru ittiriyorum ve sonrasında büzerek kenarlarını kapatıyorum. Çok kolay kapanıyor. Hamurunuz zaten yumuşaksa bu şekli kolaylıkla vereceksiniz. Bakın hemen birazcık parmak uçlarımla şekli vermem yeterli oluyor. Kete hamurlarınızı daha ufak yapmak istiyorsanız bu hamuru ikiye değil ortadan ikiye kesmeyin. Üçe de keserek daha ufak keteler yapabilirsiniz. Bunu da belirtmiş olayım. Geri kalan hamurlarımı da yine aynı işlemi yaparak devam edeceğim. Bütün hamurlarımı hazırladıktan sonra artık ketelerimi büyütme işlemine geçiyorum. İlk önce elimle biraz bastırıyorum. Sonrasında merdaneyle açacağım ya da sadece elinizle bile büyütebilirsiniz hamurunuzu. Yumuşak ve kıvamlı olduğu için elinizle de kolayca büyütebiliyorsunuz. Veya merdaneyle hiç zorlanmadan, ben çok fazla keteyi kalın sevmediğim için biraz incelteceğim. Eğer sizler kalın seviyorsanız biraz daha hamurunuzun kıvamını kalın tutabilirsiniz. İlk kete hamurumu hazırlıyorum ve yağlı kağıt serilmiş tepsime yerleştireceğim. Bu arada da ben de sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Bütün ketelerimi aynı yöntemle açtım ve tepsime yerleştirdim. 3 tepsi oldu ketelerim. Üzerine sürmek için 2 adet yumurta sarımın içine 4-5 damla kadar pekmez damlatıyorum. Daha güzel kızarıp ketelerimizin üzerinin parlak görünmesi için. Çok da fazla pekmez damlatmayın arkadaşlar. Aksi halde yanık gibi lekeler oluşur. Güzelce karıştırıyoruz.
Ve sonrasında ketelerimin üzerine ince tabaka olacak şekilde yumurta sarılarını sürüyorum. Dilerseniz hepsini pişirmeden bir kısmını dondurarak derin dondurucuda atabilirsiniz. Sonrasında pişirme yapabilirsiniz. Veya benim gibi pişirip de piştikten sonra da derin dondurucuya atabilirsiniz. Benim 2 adet yumurta sarım yeterli geldi. Tabi sizin yumurta sarınız ufaksa 3 adet de kullanabilirsiniz. Dilerseniz yumurta sarısı sürmeden üzerine temiz bez kapatarak 20-30 dakika kadar tepsi mayası da yapabilirsiniz. Benim gibi yumurta sarısı sürdükten sonra da tepsi mayası yapabilirsiniz. Çatalla üzerine çizikler yapıyorum. Sizler tabii ki daha farklı şekillerle de yapabilirsiniz. Şekillerini verdikten sonra tepsi mayası yapmak üzere tezgahıma koyuyorum. Yaklaşık 20 dakika kadar tepsi mayası yapacağım. Çok fazla tepsi mayası yapmayacağım. Sizler dilerseniz 30 dakikada tepsi mayası yapabilirsiniz. Öncesinde 180 derece alt üst fanlı ayarda 5 dakika fırınımı ısıtacağım. Hep belirttiğim gibi benim fırınımda alt üst fanlı ayarda güzel pişirme yapıyor. Sizlerin hangi ayarda fırınınız güzel pişirme yapıyorsa lütfen o ayarda pişirmeye dikkat edin. Herkesin kendi fırınına göre farklılık gösterebilir. 2 tepsimi aynı anda pişireceğim. Tabii ki 2 tepsiyi de aynı anda her yerini orantılı şekilde pişirmiyor. Alt üst ederek kontrollü şekilde pişirme yapıyorum. Benim ketelerim yaklaşık 35-40 dakika kadar zamanda güzel kızardı. Tabii ki sizlerin fırınıza göre bu süre değişebilir. Ben biraz öncesinde de fırını çok fazla ısıtmışım. O sebeple hemen güzelce kızardılar. Sizler lütfen fırınıza göre kontrollü şekilde pişirmeye özen gösterin. İlk sıcaklığıyla da milföy gibi çıtır çıtır oluyor. İçi de gördüğünüz gibi tel tel ayrılan çok güzel kete tarifleri oldu. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Tamamen soğuduktan sonra da kesinlikle hiç sert olmuyor. Tel tel ayrılıyor arkadaşlar. Güvenle yapabilirsiniz. Denedikten sonra da ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.